Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle. Tabii ki de hiçbir yerde bulamayacağınız yine bir Aryalarla tasarım çantasıyla geldim. O kadar severek hazırladım ki bu çantayı. Uzun zamandır heyecanı içindeydim. Motiflerini yavaş yavaş tamamladıktan sonra birazcık da annemin desteğiyle motifleri hazırlamama yardımcı oldu. Ve bu güzelliği sizlerle buluşturma fırsatı bulmuş oldum. Öyle güzel bir çanta yaptık ki sadece şu katlamaları sayesinde bir kol çantası, dilediğimizde ise bunları açtığımızda ise bir plaj çantasına dönüşüyor. Oldukça geniş hacimli 53 santim eninde bir çantamız var. Hemen göstereyim sizlere. Şöyle ağız kısmından gösterecek olursam. Bakın 53 santim eninde. Boy olarak ise şuradaki 3 tane tabanımızı saymıyorum. Tabandan sonrakileri sayarsam şöyle görüyorsunuz yaklaşık 34 santimlik bir gövdemiz var. Saplarımız 56 santim. Sadece spiral kısmı 56 santim. Ekstradan bakın bu şekilde dikme kısımları var. Ve buralara da aynı zamanda çıçıtları monte ettik. Çok kullanışlı oldu. Bir taşla iki kuş diyorum. Bu sayede hem sapımızı monte etmiş olduk hem çıçıtlarımızı monte etmiş olduk. Oldukça kullanışlı, inanılmaz güzel, harika bir plaj çantası, kol çantası. Ne için kullanırsanız kullanın ama gerçekten son derece güzel bir çanta hazırladık. Şimdi birlikte de sizlerle beraber hazırlayacağız. Eminim yine sayfalarınızı süsleyecek bir çanta diyorum. Lütfen çantanın tasarımı bana aittir. Videosunu çekmeyiniz, çoğaltmayınız ve Instagram'da ya da YouTube'da lütfen bunun anlatımını yapmayınız. Sizlerden rica ediyorum. Emeğime, tasarımlarıma saygı göstermenizi rica ediyorum. Video çeken arkadaşlar için söylüyorum bunu. Örmenizde tabii ki de hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben zaten bu videoları sizler örün diye çekiyorum. Dedikten sonra hemen bir genel bilgisini vermek istiyorum. 2 tane bu şekilde mıknatıslı çıt çıt kullandım. Elimde bu şekilde benim derili çıt çıt aparatlarım vardı. Şart değil, siz dilerseniz bu katlamaları yerlerine normal mıknatıslı çıt çıt da kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. İpleri ayrı ayrı tartma şansım olmadı. Ancak şöyle söyleyebilirim. Toplamda 520 gram ip kullandım. Yani hem renkli ipler hem hasır ipler, sapı, her şeyi dahilinde 520 gram ip kullandım diyebilirim. Bu kadar çok renk kullanmanıza gerek var mı? Elbette yok. İsterseniz tek renk, isterseniz 2 renk, isterseniz 5 renk, tamamen size kalmış. Ben elimde, dikkat ettiyseniz, hiçbir matematiksel sırası olmadan sadece renkler yan yana gelmesin, ona dikkat ettim. Hani aynı renki yan yana getirmemeye. Onun dışında rastgele birleştirdim. Şimdi göreceksiniz, çantamızı birleştirmesini örerken yapıyoruz. Örerek birleştiriyoruz. Tüm detayları bu videonun içinde bulabileceksiniz diyorum ve hala kanalıma abone olmadıysanız aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için, daha çok kişiye ulaşabilmemiz için bunlar bizim için çok kıymetli. Bu güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi merakla, heyecanla bekliyor olacağım. Çantamın tüm aşamalarını verdim. O yüzden içiniz rahat bir şekilde başlayıp örebilirsiniz. Daha küçük versiyonlarını yapmak isterseniz o zaman siz bu çantada ben toplam 212 tane motif kullandım. Siz motif sayınızı kendiniz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben örerek birleştirdim. Her yeri örerek birleştirildi. Ama zorlanırsanız parçaların şablon olarak resimleri de var videonun içinde. Ondan sonra o hale getirdikten sonra dilerseniz kendiniz de elinizle dikerek de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ben her yerini örerek hallettim. Siz de video ile beraber aynı şekilde birleştirebilirsiniz. Ama kafası karışanlar olursa dediğim yöntemle sadece ekleme noktasında, hepsini eklemekten bahsetmiyorum, ana formunu getirdikten sonra sadece kenar birleştirmeleri kısmında iğneyle ekleme yapabilirsiniz. Eğer ki zorlanırsanız diyorum ve yine heyecanla hemen haydi
örmeye başlayalım çantamızı. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi öncelikle bu güzel gördüğünüz çantamızın motiflerini hazırlayarak başlayacağız. Burada şöyle söyleyeyim size. Bakın, çantamızın kalıbı budur. Bunun fotoğrafını ben size biraz sonra paylaşacağım. Böylelikle daha net bir şekilde görebilirsiniz. İsterseniz şimdi bile ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Bu çantamızın ağzını düz yapmak isteyenler için ölçümüz. Bakın, öncesinde ben bunun büyük, yani çantamın büyüklüğünde bir kağıttan kalıbını hazırladım. Sonrasında buna bağlı, yani bu kalıba göre de hesaplayarak kaçar tane motif yapmam gerektiğini hesaplayıp bunu da sizlere daha net bir şekilde gösterebilmek adına bu şablonu çıkarttım. Şimdi burada yapmamız gereken ne? Öncelikle parçalarımızı bakın baklava dilimi şeklinde birleştireceğiz ve bunu boyu 7 örnekten oluşacak, bakın eni 16 örnekten oluşan öncelikli olarak bir dikdörtgen hazırlıyoruz. Sonra devamında altına bakın kenardan 3 motif, bu kenardan 3 motif ayırıyoruz ve alt kısmı da 10'a 10 olacak şekilde olacak. Ama bu çantayı örerek birleştirdiğimiz için, her motifleri birbiriyle örerek ilerlediğimiz için, o yüzden yine çantamızı da bakın şu şekilde şöyle çanta formatına dönüştürdüğümüzde, şu şekilde çanta formatına dönüştürdüğümüzde şuraları da yine motifle örerek birleştirmek istediğim için ne yapıyorum? Evet, şablonumuz bu ama başlangıçta ne yapmamız gerekiyor? Buradan bir motif, bakın şu alttaki kısımdan bir motif, buradan bir motif eksik yapıyoruz. Yani ne olmuş oluyor? Bu kenardan 4 bırakıp, bu kenardan 4 bırakıp orta kısmını 10 sıra olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen bunun gerçeğini üzerinden göstereyim sizlere. Bakın görüyorsunuz. Normalde şöyle 3 motif bırakmam gerekiyordu ama 4 motif bıraktım. Çünkü buradaki bıraktığım sırayı örerken çantanın bu tarafını birleştireceğiz. Yine aynı şekilde bakın burada da dördüncüyü bıraktım ki burayı birleştirirken de yine çantanın diğer tarafını birleştireceğiz. Peki burada toplamda 212 tane motif var. Şimdi bunların bazılarını, motiflerin bazılarını, bakın şuradan şöyle şimdi göstereyim size. Bu şekilde çevreleyerek hazır ediyoruz. Bazılarını ise hiç çevrelemeden hazırlıyoruz. Yani burada şunu yapabilirsiniz. Birleştirmeleriniz, istediğiniz gibi birleştireceğiniz için parçaları, yani ister alttan başlayın, sonuçta şablonumuz var. İster buradan birleştirme, ister buradan başlayın. Şimdi burada o yüzden toplam 212 tane ama bunların kaç tanesi çevrili, kaç tanesi çevrili değil. Bu sizin birleştirmenizle alakalı bir durum. O yüzden öncelikli olarak size tavsiyem nedir? Mesela bir 100 tane çevrili, işte bir 100 tane ne yapın? Çevrilemeden bu şekilde hazırlayın. Zaten toplamda 212 tane motif gidiyor. Bu şekilde hazırlayın. Sonrasında zaten yaptıkça göreceksiniz. Dengeli bir şekilde gidecek. Hangisinden daha sonra baktığınız eksik varsa onu o şekilde tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz 50'şer tane bir yapıp biraz birleştirip sonrasında devamını örerek gidebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ancak şöyle bir hesaplama ne yazık ki veremiyorum size. İşte şu kadar bundan, bu kadar bundan yapacaksınız olacak diyemem. Çünkü ne şekilde birleştirdiğinizle alakalı olarak değişir. Şimdi motifi yaptığımızda ve birleştirmeye başladığımızda çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi neyle başlıyoruz? Renkli ile başlıyoruz. Renkli bir tane rastgele şimdi alayım. Renkli iplerimden. Şöyle seçtim bakın buradan. Çok güzel bir şeker pembe.
var elimde. Tığ numarası olarak ben 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Bu 3,5 milimetrelik tığı siz tabii ki de iplerinizin durumuna göre değiştirebilirsiniz. Bu arada ben bu çantayı başka neyle örebilirim? Evet, ben kağıt ip kullandım ama ben başka ip kullanmak istiyorum diyenlere. Şimdi şöyle bir durumumuz var burada. Bu kağıt ipin en güzel tarafı nedir? Kağıt ip kaygan değildir ve çok rahat gizlenir. Yani ilmeklerin arasında çok rahat gizleyebilirsiniz. Sonrasında kayma, çözülme yapmaz. Ama biliyorsunuz koton iplerde biraz ip gizleme olayları daha zordur. O yüzden tercih tamamen size kalmış. Dilerseniz makrome, dilerseniz kağıt ip, dilerseniz rafya, her ipe uygun bir model. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi ip gizlemek rafyada ve kağıt ipte çok daha kolay oluyor. O yüzden böyle küçük motifli ya da renkli şeyleri ben kağıt iple çalışmayı daha çok seviyorum diyebilirim. Ama siz üstesinden gelebiliyorsanız istediğiniz ipi kullanabilirsiniz bu anlamda. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Her zamanki gibi nasıl yapıyorum? Tığımı, bakın bu ipi, yaptığım çarpıyı şu baş parmağımla stopluyorum. Yani bunu hareket etmemesi için durduruyorum orada. Tığımı alttan bakın geçirdim. Kancamı, ipi taktım ve çıkarttım. Bakın çıkartırken de ne yapıyorum? Kendime doğru çeviriyorum. Böylelikle ip burkulmuş oluyor. Ve sonrasında bunu bir zincir çekiyorum ve sabitlemiş oluyorum. İşte sihirli halkamız hazır. Şimdi örerken buradaki iple beraber ikisinin üzerinden örerek ilerleyeceğim. Şimdi öncelikle eğer eliniz sıkıysa 3, gevşekse 2 zincir çekebilirsiniz burada. 3 zincirimi çektim. İpimi, tığımı doladım ve hemen yanına giriyorum. 1, 2 seferde çekerek bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunu bakın ikiliyken bırakıyorum. Köşeye geçiyorum hemen. 2 tane zincirimi çektim. Geldim. Devam ediyorum. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzan. Bakın 3 tane yaptım. Şimdi yine 1, 2 zincir. Geldim, devam ediyorum. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Ve üçüncü ikili trabzan. Yine geldim köşeye. 2 tane zincirimi çektim. Bakın birleştiriyorum şöyle. Ne yapmış olduk? Bakın bu tarafın yarısını yaptık. Burayı bitirdik. Bu tarafı bitirdik. Şimdi karşıya devam ediyorum. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Ve üçüncü ikili trabzan. Güzelce sıkıştırdım. Ve şimdi 2 zincir çekiyorum. Geldim buraya. 2 tanesini yapmıştım. Şimdi geriye ne kaldı? Üçüncüsü kaldı. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi buradaki birleştirmemizi daha güzel görünmesi için yapıyoruz bunu. Şimdi bu noktada artık ipimi kesiyorum. Çok büyük kesmeyin burayı. Bakın kestim. Şimdi ne yapıyorum birleştirirken? Düzgün birleştirme için hiçbir zaman bu zinciri, bakın bu zincirin üzerine batmıyoruz. Bunun değil, bir sonraki ilk yaptığımız gerçek trabzanın üzeri. Buradan geliyorum. İpimi çektim. Ayrıldı. Önden de çekebilirim. Hiç fark etmez, burada önemli olan o değil. Evet, bakın. Şimdi buraya bir ilmek görüntüsü oluşturacağız birlikte. Hemen iğnemi alıyorum. Bakın ip nereden çıkıyor? İp buradan çıkıyor. İpin çıktığı yerden tekrardan bakın iğnemi geçiriyorum. İpi arkaya çekiyorum ve böylelikle görüyorsunuz. Buradaki zincirin tepesini oluşturmuş oldum bu sayede. Ve böylece düzgün bir kapanış yapıyoruz. Şimdi bu ipi hiç gizlemekle uğraşmıyorum. Çünkü üstünü örerken zaten bunu arada gizliyorum. Benim gizleyeceğim tek ip var. O da bu göbekteki ip. Bunun içinde
Böyle ortada biraz daha dolanıyorum. Hemen kesmiyorum. Sonra göbeklerim açılmasın, genişlemesin diye. Böyle bir tur daha atmış oluyorum bu sayede. Ve ipimi kestim. Bu şekilde bakın, çok zaten kolay. Tavsiyem şu: elinizde hangi renkleri yapacaksanız bunları belirleyin. Zaten yapacağımız motif sayısı belli. 212 tane. Her renkten kaçar tane motif yapmanız gerekiyor? Tahmini olarak kararlaştırın. Ondan sonra oturdunuz mu? Alın mesela, pembeyi mi aldınız? Kaç tane yapacaksınız? 10 tane mi? 10 taneyi yapın koyun. Yeni renge geçin. Böyle karışık karışık yaptığınız zaman sanki hiç bitmeyecekmiş gibi oluyor. Ama böyle renk renk yaptığınızda aslında çok zahmetli ve zormuş gibi görülen bu çantayı, çünkü motif sayısı fazla olduğu için böyle çok kısa bir sürede halledebilirsiniz. Şimdi bakın, bunu hazırladık. Bu şekilde ne dedim? Bir kısmını bu şekilde boş bırakacaksınız. Bunları birleştirirken kullanacağınız, yapacak olduğunuz motifler. Şimdi bir kısmını da ne yapıyorduk? Bu şekilde önceden hazırlıyorduk. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Bir bunu göstereyim ilk etapta. Şimdi geliyorum. Nereden başlıyorum? Bakın, her zaman bu ipin şu şekilde dönüyor ya bu ip. Burada ortadan başlıyorum. 3 tane trabzanın ortasından başlıyorum ve bu ipi de üzerinden dönerek gitmiş oluyorum bu sayede. İpimi aldım. Bakın, ipimi alttan çektim, ilmeğimi. Bu ipi de arasına geçirip bir tane bu şekilde sıkıştırdım. Hemen yanındaki trabzana geçtim. Bakın, ipimi de içinden yürütmeye devam ediyorum. Buraya bir sık iğnemi yaptım. Geliyorum şimdi 2 zincir boşluğuna. Öncelikle bir sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum buraya. Sonra tekrardan ipimi de gizleyerek tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Yani köşeye ne yapmış olduk? Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Sonra devam ediyorum sıradan. 3 tane trabzanın tepesine 3 tane, bakın, sık iğnemizi yaptık. Bakın, ip kalınlığı çok farklı, fark ettiyseniz. Hasır ipim çok kalın. Pembe ipim çok daha inceydi. Hiç sorun değil. Hepsinin etrafını bununla çevrelediğimiz için bir sıkıntı yaşanmıyor. Devam ediyorum. Döndüm hepsine. Geldim yine köşeye. Bir sık iğne. Bir zincir çektim araya. Tekrar bir sık iğne. Elinizde mutlaka el ütüsüyle düzeltin. Yine her trabzanın üstüne bir sık iğne. Geldim köşeye. Bir sık iğne, bir zincir. Tekrardan bir sık iğne. Ve sırada bakın, burada bıraktığım, ortadan başlamıştım. O yüzden bu kalmıştı burada. Son sık iğnemi de yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi yine bir altta gösterdiğim yöntemle, bakın, şu yapmış olduğum ilk sık iğne benzeri yapı değil. Gerçek sık iğnenin tepesi. Bir yanındaki. Her zaman birleştirmelerinizi bir yanındakiyle yapmanız gerekiyor. Şimdi yine bakın, ipin ilk başlangıçta çıktığı yerden iğnemi takıyorum.
Ve bu ipi arkaya çekiyorum. Bakın son derece düzgün bir şekilde ne oldu? Bitti. Yani şu ilk başta sıkı iğne benzeri yaptığınız ilk ilmeğin tepesi de artık var, görüyorsunuz. Düzgün bir şekilde yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bunu dilerseniz temiz temiz gideyim derseniz gizliye gizliye her motifi temiz bırakırsınız. Ama dilerseniz hepsini yapıp sonra bir oturuşta hepsini temizleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şöyle elimle, bakın mutlaka el ütüsü yapıyorum. Motiflerimi bu şekilde düzeltiyorum. Çünkü bunlar ütüyle açılmıyor. Çok küçük oldukları için, eğer büyük motif olsaydı hani ütüyle açtırabilirdiniz. Ama küçük motifleri oldukları için elimizle açtırıyoruz bu şekilde. Görüyorsunuz. Birinci motifimi bu şekilde hazırlamış oldum. Yani siz de elinizdekilerin bir kısmını bu şekilde önceden hazır edeceksiniz. Şimdi gelelim. Şimdi buradan alıyorum, bakın. Şöyle 4 tane renk alayım. Hatta biraz değiştirelim, maviler olsun. Bir tanesi de yeşil olsun. Evet. Şimdi bu 4 tane rengi geleyim şuradan turuncu alayım. Turuncu ile birleştirelim. Çok güzel bir açık kavun içi dediğimiz neon turuncu var elimde. Şimdi başlayalım birleştirmeye. Yine biraz önce başladığım gibi. Bakın şu bu motifleri annem hazırlamıştı. O kendi yöntemince yapmış. Evet. Bakın geldim. Yine ortadan başlıyorum. 3 tane trabzanın ortasından. Aldım. Yine bakın sık iğne gibi ama aslında bir sık iğne değil bu, tepesi yok çünkü. Hemen yanındaki ilmeğin üzerine bir sık iğne daha yaptım. Geldim, boşluktayım bakın. İlk sık iğnemi yapıyorum. Normalde buraya ne yapmamız gerekiyordu? Zincir yapmamız gerekiyordu. Zincir yapmıyorum. Geliyorum şimdi, alıyorum bu elime diğer motifi. Buradaki bakın 2 sık iğnenin arasındaki zincir boşluğundan giriyorum. Bakın üstten girdim. İpim altta. Alttan bu ipi bakın bu şekilde çekiyorum yukarıya ve bir ilmek kaydırmayla bunu bitirdim. Bakın buraya bağlamış oldum. Şimdi dönüyorum. Normal ikinci, bakın görüyorsunuz, normal ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yani ne oldu? Bir taneyi yaptım. Zinciri yerine burayı bağladım. Normal sık iğnemi tekrar yaptım. Şimdi her köşede bunu tekrar göstereceğim. İyice anlaşılmış olacak. Yine geldim. Bakın trabzanların üzerindeyim. 1 2 ve 3. Aldım elime diğer motifi. Bakın 2 tane sık iğnenin arasındaki zincir boşluğundan girdim. Örneğin yüzünden, önünden giriyorum arkaya. Arkadan ne yapıyorum? Bakın ipimi arkadan çektim. Sıkıştırdım. İlmek kaydırmayla bağladım buraya. Sonra döndüm. Tekrardan yoluma devam ediyorum. Sık iğnemi yaptım. Yine geldim. Elimde çok kötü bir hasır ip var. Gerçekten ne kadar zorlandığımı görüyorsunuz. Çok kalın, sert. Yaptım 3 taneyi. Tekrar geldim boşluğa. Yaptım birinci sık iğneyi. Aldım elime motifimi. Yine 2 tane bakın sık iğnenin arasındaki zincir boşluğundan girdim. Bakın ipim altta. Alttan ilmeğimi çektim. İlmek kaydırmayla burayı bağladım. Attım bunu kenara. Yolumu devam ediyorum. Yine diğer ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi geldim buraya. 1
2. Asla 3,5 milimetreye uygun bir ip değil normalde bu. Bayağı 4 milimle falan örülmesi lazım ama artık motifleri aynı onunla yaptığımız için tığı değiştiremiyoruz. Bakın geldim şimdi zincir boşluğuna, yine bir tane sık iğnemi yaptım. Aldım son motifimi. Giriyorum aradaki zincir boşluğundan. Güzelce sıkıştırdım. İlmek kaydırdım ve yanından sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Ortadan başladığımız için bakın son trabzanımızın tepesindeki sık iğnemizi de yapıyorum ve artık burada ipimi kesiyorum. Şimdi bu kısım işte önemli. Burada el ütüsüyle şunları açtırmanız lazım. Ben ütüyle açılır diye düşündüm ama ne yazık ki ütüyle açılmıyor. Bakın şöyle ben elimle ara ara gördüğümü açtırmaya çalışıyorum. Ama hepsini ördükten sonra bunu yapmak, elini aralardan sokarak yapmak daha zor. Çünkü bakın bu da kalmış mesela öyle. Ben bunu normalde ütüledim ama görüyorsunuz ütü yeterli gelmiyor küçük motifler oldukları için. O yüzden siz bunu birleştirdiğinizde ortadaki motifi mutlaka el ütüsüyle şöyle düzeltin. Kağıt kullanıyorsanız. Evet, şimdi geldik yine bakın. Şuradaki ortadaki değil, ilk gerçek sık iğne. Girdim tepesine, çektim. Aldım elime iğnemi, ipin çıktığı yerden tekrar arkaya gidiyorum. Ve buradan sık iğnelerimin arasından ipimi gizliyorum. Burada en önemli şey dediğim gibi el ütüsü. Böylelikle ne yapmış oldum? Bakın motifimi birleştirmiş oldum. Şimdi devam edeyim. Bir tane daha göstereyim size. Alayım bir tane kırmızı. Hatta bu nar çiçeği normal kırmızıdan alalım. Şimdi buradan birleşmenin devamını getireceğim. Geldim buraya. Ortadan yine başlıyorum bakın. Birinciyi yaptım. Hep ortadan başlıyoruz, unutmayın. Geldim buraya. Köşedeyim. İlk sık iğnemi yaptım. Şimdi alıyorum bunu elime bakın. Şimdi bunu nasıl birleştireceğim? Buradaki köşeyi birleştireceğim. Burayla buradaki köşeyi burayla birleştireceğim. Sonra yeni iki tane parça ekleyeceğim. Aldım elime bakın, hemen ipimi alta alıyorum. Örnek üstte, ip altta. Aradaki zincir boşluğundan girdim. Alttan ipimi çektim ve ilmek kaydırdım. Attım kenara onu, yoluma devam ediyorum. Bir taraftan da ipimi gizledim bakın altta. İlk başlangıç ipimizi. Şimdi devam ediyorum. Trabzanlara geldim. 3 tane trabzanımızı aynen örüyoruz. Geldim köşeye. Birinciyi yaptım. Şimdi nereye bağlayacağız? Bakın buraya. Geldim. İlmek kaydırdım. Yanındakinden devam ediyorum. Evet, 3 taneyi yaptım. Geldim köşeye. İlk sık iğnemi yapıp hemen buradan alıyorum bir motif. Ne renk alayım? Şuradan şunu alayım. Ay pardon.
Battım, bakın ortadan girdim. Zincir boşluğundan girdim. İlmek kaydırdım. Devam ediyorum. Bir, iki ve üç. Son köşeye geldim. Bir zincirimi, pardon, bir sık iğnemi yaptım. Alıyorum buradan istediğim bir renk. Fuşya pembe geldi elime. Sadece şuna dikkat edin. Aynı renkler yan yana gelmesin. Evet, bakın ilmek kaydırdım. Attım onu kenara. Devam ediyorum. Evet, bitti. Yine aynı şekilde ipimi çektim. İpin geldiği noktadan geri gittim ve düzgün bir kapanış elde etmiş oldum. İpimi yine tekrar söylüyorum. Bu ip gizleme işlemlerini yaparak da ilerleyebilirsiniz. Hepsini bir seferde toptan da gidebilirsiniz. Ben mesela bir miktar yapıyordum. Böyle birleştirdim. Bir 10-15 tane oldu mu temizliyordum. Bana o şekilde daha kolay gelmişti. Bir de ben böyle bunları penseyle çekiyorum normalde. Ellerimi de yıpratmamış oluyorum. Bakın ne yapıyorum? Yine el ütüsüyle 4 tarafını açtırdım güzelce. Fazlalıkları kesiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın çaprazdayım ya. Peki şöyle bir durum var. Diyelim ki siz yan burası ve buraya bir motif ekleyeceksiniz. Ve böylelikle buranın, diyelim ki burası ağız kısmı olsun. O zaman ne yapacaksınız? Bir tarafını bununla birleştirdiniz. Bir tarafını bununla birleştirdiniz. İki tarafı boş kalacak ya. İlk yaptığımız motifte yaptığımız şekilde oralarını boş bıraktığımız zaman ne yapıyorduk? Köşelerde sık iğne, zincir, sık iğne. Yani burayı birleştireceğiz, burayı birleştireceğiz. Bu iki kenarını birleştirmeden normal örerek devam edeceğiz. Bu şekilde motif birleştirmesini göstermiş oldum sizlere. Motiflerin yapımını da göstermiş oldum. İstediğiniz ölçüde bunu uyarlayabilirsiniz artık. Yani siz daha küçük bir çantaya dönüştürebilirsiniz. Kılaç yapabilirsiniz, cüzdan yapabilirsiniz. Çok daha büyük bir çantaya dönüştürebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu şekilde. Alalım artık çantamızı. Şimdi birleştirme aşamasına geçiyoruz. Ne demiştim? Şuradaki bir sırayı sağdan ve soldan boş bırakmıştım. Yani benim artık buraya koyacağım motif. Seçelim buradan. Uyumlu olacak bir renk. Yan yana denk gelmesin. Ne var burada? Birleşecek olduğunda yakın renkler olmasın diyorum ve şunu seçtim. Evet, şeker pembeyi seçtim. Aldım elime motifime, başlıyorum. Yine ortadan girdim, bakın. Bir tane hemen sıkıştırdım. Hemen sonuncuya sık iğnemi yaptım. Geldim boşluğa. Bir tane sık iğnemi yaptım ve şimdi ne yapacağım? Birleşeceğim. Kimle birleşiyorum burada? Bakın şu şöylemesine uzun olan, yani 10 tane motifin olduğu kısım, oradayız şu anda. Burayı birleştiriyorum. Birleştim. Devam ediyorum yoluma. Şimdi buraya normal sık iğnemi yaptım. Bakın. Şimdi önümde 3 tane trabzan var.
Bir yandan da ip gizliyorum. Bakın görüyorsunuz. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Geldim boşluğa. Bakın. Geldim. Buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi nereye bağlayacağım bunu? Dönüyorum, bu taraftakine bağlayacağım. Şöyle göstereyim. Neresi burası? Hani demiştim ya 1, 2, 3 tane bırakacağız. Dördüncüyü bilerek boş bıraktık dedik. Şimdi buraya bağlanıyorum. Yine üstten. Zaten şurayı bir kıvırırsanız, kıvırabilirseniz oradan sonrası kolay. Derseniz ki ben bu tarafta zorlanırım, yani köşeyi pek anlamadım. O zaman tam tersi. Şöyle şu ağız kısmından birleşmeye başlarsınız. Zaten burası o zaman şekillenecek. Çok daha kolay görebileceksiniz neyi nereyle bağlamanız gerektiğini. Şimdi dönüyoruz yolumuza. Bakın ilerliyoruz. Buraya da bağladım. Şimdi önümde köşeyi yaptığım için 3 tane sık iğnem var. Yoluma devam ediyorum. 3 tane sık iğnemi yaptım. Geldim köşeye. Bir sık iğnemi de yaptım. Şimdi nereye bağlanıyoruz? Bu artık kıvrılacak bu şekilde. Bakın hemen. Bakın şuradayım şu anda. Şuradaki üçüncüdeyim. Görüyorsunuz. Bakın buradaki üçüncü. Şimdi bunu buraya bağlayacağım ki bu artık dönebilsin. Köşedeyim. Bakın şu alttaki köşede. 2 sık iğnenin arasındaki zincir boşluğundan girdim ve birleştim. Şimdi normal sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Şimdi ikinciyi yaptığımızda daha net anlayacaksınız. Bakın ne yapıyorum şimdi? Burayı boş geçeceğim. Bir tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Tekrardan sık iğnemi buraya yaptım ve bitirdim. Şimdi ipleri artık gizlemekle uğraşmayacağım. Vakit kaybetmeyelim. Arkaya alacağım onları. Daha kolay çekebilmek için 3 milimetrelik tığla geçiyorum. Hemen elimle, el ütüsüyle şöyle esnettim. Bakın döndü, görüyorsunuz değil mi? Şu kısım şöyle dönmüş oldu. Şimdi geliyorum altındakine. Hemen oraya da bir tane beyaz alalım. Ortadan yine başlayalım. Evet, 2 tanesini yaptım. Şimdi köşeye geldim. Bir sık iğnemi yaptım ve bakın başlıyorum tekrardan. Burayı birleştirdik. Şimdi burayı birleştiriyoruz. Altındayım. Bakın görüyorsunuz. Geldim zincir boşluğuna girdim. İlmek kaydırdım. Yanında zincirimi, pardon, sık iğnemi yaptım. Yoluma devam ediyorum. Yine geldim köşeye. Bir zincirimi çektim. Sırada şimdi kime birleşiyorum? Artık bakın şöyle göstereceğim size. Bunun artık buraya birleşmesi lazım. Şöyle. Peki bu buraya birleşirken o zaman bunun buraya birleşmesi, bu ucunun buraya birleşmesi ve bu ucunun da yine boş bırakılıp yeni gelecek olana bırakılması gerekiyor. Şu biraz önce yapmış olduğumuzdu, bakın. Bu biraz önce yapmış olduğumuzdu. Şimdi bunu buna birleştiriyorum.
Evet. Şimdi sıradaki, bakın bu yan kısımda görüyorsunuz. O 3 tane vardı ya. Biraz önce birincisini bağlamıştık. Şimdi buradaki ikincisini bağlıyoruz. Bakın görüyorsunuz, bir köşesi bağlandı, iki köşesi bağlandı, üç köşesi bağlandı. Dördüncü köşesini ne dedik? Dördüncü köşesini boş bırakıyoruz. Evet. Bakın dönüyor artık. Görüyorsunuz. Şimdi buradayım. Bu araya hangi renk gelsin? Şöyle açık mavi koyabilirim buraya. Yani aslında çok böyle zahmetli gibi gözükse de görüyorsunuz, yapım olarak çok hızlı ilerliyor. O yüzden gözünüz korkmasın. Yine ortadan başladım. Bakın geldim köşeye. Ne yapıyorum? Şimdi sıradan başlıyorum. Buraya şimdi tekrar şöyle açayım, parçayı göstereyim. Burası neresiydi? Burası uzun olan yerdi. Bakın şöyle kıvrılmaya başlıyoruz ya artık. Bunu yaptık. Şurayı yaptık. Birleştirdik. Şunu yaptık, birleştirdik. Şimdi buradayız. Bakın bunu ne yapmam gerekiyor? Bir kere öncelikle şuradayım. Yanındaki bir parçayla birleşecek. Üstündeki parçayla birleşecek. Ve dönüp dolaştığında bakın şu üst kısımdaki son parçayla da birleşecek. Yani şöyle gösterecek olursam burayı yapıyoruz ya şimdi. Yanındaki parça bu, bununla birleşecek. Üstündeki parça bu, bununla birleşecek ve en son bakın o üçüncü son parça burası bununla birleşecek. Yani bu araya girecek. Buraya girdiği anda taban oluşmuş oluyor artık. Tek taraflı tabanı bitirmiş oluyoruz. Evet. Bakın bir zincirimi yaptım. Şimdi bu üsttekine bağlanıyorum. Tam köşedeki zincir boşluğuna. Şimdi artık bakın sonuncu. Yani şuradaki bakın şu parçaya bağlanıyorum şu anda. Böylelikle tabanı oluşturmuş olduk. Yoluma devam ediyorum. Bakın gördünüz. Ya inanılmaz güzel gidiyor gerçekten. Ne demiştik? Bu köşeyi boş bırakıyoruz. Üç tarafla birleştik. Bu parça, bir zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Bu parçayı ucunu boş bırakıyorum.
Yine el ütüsü unutmuyoruz. Parçaları. Evet. Şimdi artık bakın bu kısma geldik. Bakın şöyle göreceksiniz şimdi. Şu taban kısmını oluşturduk ve neredeyiz? Şu kısımdayız. Şimdi bakın artık taban oluştu, görüyorsunuz. Şurası taban sınırımız. Tabanı oluşturmuş olduk. Şimdi burada artık normal şu arayı birleştireceğiz. Şimdiki koyacak olduğumuz motif bu araya gelecek ya. Bakın buna tutacak. Ne renk gelsin? Şöyle bakayım, yakınlarında şeker pembe yok. Şeker pembe gelsin. Başlıyorum yine, bakın şöyle alıyorum ortadan. Geliyorum köşeye. Başlıyorum şimdi. Bakın ne dedik? Bu birleşecek. İlmek kaçtı. Burayı bağladım. Şimdi sırada burası var. Pardon, özür dilerim. Köşeyi örmeden. 1 2 3 geldim köşeye. Bir sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya bağlanıyorum. Hemen bir sık iğne daha. Dolaşıyorum şimdi. 1 2 3 tane. Yine geldim köşeye. Bir sık iğnemi yaptım ve hemen yanındaki. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 geldim köşeye. Yine bu köşemiz boş. Tekrardan arkaya. Döndük çıkıyoruz artık yukarıya. Bakın görüyorsunuz. Bu iki parça bu şekilde birleşerek yoluna devam edecek. Şimdi artık anlaşıldı, inşallah anlaşıldı. Şimdi yeni parçamı koyacağım buraya. Buna birleştireceğim. Yeni parçam buna. Bu şekilde hep üç tarafını birleştire ağız kısmına kadar artık getiriyorum bunu. Aynı şekilde diğer tarafı da birleştiriyorum ve çantayı bitirip geliyorum. Evet, çantamızı birleştirdik. Son derece güzel, kocaman bir çanta oldu. Biliyorsunuz plaj çantası yapıyoruz. Eğer siz daha küçük boyda, eni daha küçük olsun istiyorsanız o zaman dilerseniz bir sıra boydan boya ya da dilerseniz 2 sıra
boydan boya çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi ağız kısmını örmeye başlayacağız. Bunun için ne yapıyorum? Hemen yan ortadan başlıyorum. Bakın, çantamın şu yan kısmında biliyorsunuz 3 tane motif vardı. Bunun ortasından başlıyorum. Bakın, tam şuradaki zincir boşluğuna giriyorum, köşelerdeki. Evet, buraya bir bu şekilde başlangıcımı yaptım. Hemen yanındaki yere tekrar giriyorum. Ve ikinciyi yaptım. Döndüğümde de gelip yanına üçüncü yapacağım. Yani sadece şu köşedeki 3 ilmeğe batacağız burada. Şimdi buradan buraya gideceğiz. Giderken şu arada bakın 1, 2, 3 bakıyorum. Evet, anca ortaya geldim. 4, 5 tane iyi gelecek. 5 zincirim çektim. Bakın, bu köşeye geldim. Bu köşedeki ilk sık iğnenin tepesine yaptım. Bakıyorum şöyle bir kasma var mı vesaire, iyi geldi. Hemen bakın, bir tane de zincir boşluğuna yapıyorum. Bir tane de diğer sık iğnenin üzerine yapıyorum. Köşede 3 tane gözümüz vardı. Bakın, o 3 gözü aynen bu şekilde örüyoruz. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5. Geliyorum. Bakın, köşedeki üçlüye geldim. Bir, ortadaki zincire geldim. 2, yanındaki sık iğneye geldim. 3. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Geldim buradaki üçlüye. Birincisi, zincir boşluğuna, diğer sık iğneye. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın, bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Sonrasında artık üstünü örmeye başlayacağız. Evet, geldik. Bakın, sıranın sonuna 5 zincirimi de çektim. Şimdi geliyorum artık. Bakın, burada 2 tanesini yapmıştım. Ortadan başladığım için. Şu en baştakini yapmamıştım. Bu sık iğnenin tepesine yapmamıştım. Şimdi bunu dönüşte yapıyorum, bakın. Geldim, ipimi uzattım. Gerçek, bakın, şu ilk yaptığım değil, hemen yanındaki ilk gerçek sık iğnenin tepesi burası. Önce bir genişletiyorum şöyle. Sonra arkadan gelip bu ipimi arkaya çekiyorum. Çektim. Şimdi bunu tutuyorum. Bu ipin uzantısından giriyorum. Arkadan bunu da geçiriyorum. Sıkıştırdım. Aldım öne. Bu şekilde bir üst sıraya çıkmış oldum. Hemen yanından devam ediyorum. Şimdi zincirlerimizin üzerine sık iğnelerimizi yapmaya başlayacağız. Birincisi, ikincisi, kaç zincirimiz vardı? 5 zincirimiz vardı. 3, 4 ve 5. 5 zincir vardı. 5 tane sık iğne yaptım buraya. Hemen devam ediyorum. Bakın, burada 3 tane sık iğnemiz vardı. 3 sık iğnemizin üzerine yine 3 tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu şekilde geldim şimdi zincir boşluğuna. 5 tane zincire 5 tane sık iğne. Dört, 5. Hemen sıradaki sık iğnenin tepesine giriyorum.
ve devam ediyorum. Bakın görüyorsunuz, bu şekilde ilerliyoruz. Böylece şimdi tekrardan dolaşıp geleceğiz. Sıra sonuna geleceğiz. Bakın şuraya 5 tane sık iğnemi yapacağım. Geleceğim, bunun üstüne de sık iğnemi yapacağım. Yine biraz önceki yöntemle. Bakın şunu değil, ilk gerçek sık iğnenin tepesine arkadan bu şekilde geleceğim. Sonra yine ipi arkaya çekeceğim. Yine bir üst sıraya çıkacağım. Şimdi bu yöntemle bu ağız kısmını şöyle, ne kadar diyeyim size, en azından şu motif, yani bir 4 santim olacak şekilde öreceğim. Evet, çantamın ağız kısmını bitirdim. Şimdi kaç sıra ördüm onu hemen söyleyeyim size. 3, 6, 7 sıra ördüm ben. Bu arada şunu söyleyeyim. Normalde 3,5 milimetre ile örüyordum biliyorsunuz. Şu ilk iki sırası 3,5 milimetre ile ördüm. Baktım marullanma olacak. Yani ağız kısmı geniş olacak. O yüzden 3 milimetrelik tığa geçtim. Şu ağız kısmını tavsiyem sizde bir düşük numara tığla örün. Çünkü 4 tane araları yaparsak kasacak. 5 tane yaptığımızda marullanacak. O yüzden şu ağız kısmına geçtiğinizde tığ numaranızı küçültmenizi tavsiye ediyorum. Bakın 3 milimetre ile ördüm ağız kısmını. Şimdi artık ilmek kaydırmaya geçiyoruz. Bakın son sık iğnemi yaptım ya, artık buraya birleşmiyorum. Yani o diğer gizli yöntemimiz vardı biliyorsunuz, onu kullanmıyorum. Doğrudan ilk sık iğnenin tepesine gelip ilmek kaydırıyorum. Yanındakine ilmek kaydırıyorum. Yanındakine ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde bir sıra boyunca ağız kısmına ilmek kaydıracağım. Bu ağzının daha böyle tok durmasını, daha düzgün durmasını sağlayacak. Dilerseniz siz ters sık iğne yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ben bu çantada bu şekilde düz olsun istedim. Evet. Şimdi bu şekilde ağzını komple dolaşıp geleceğim. Evet, geldim sıranın sonuna. En son bakın şöyle arkadan baktığınızda en son ilmek kaydırmayı yaptım. Şu ilmek kaydırma, bakın görüyorsunuz. Ondan hemen önceki yere de yapıp artık burada ipimi kesiyorum ve alıyorum iğnemi elime. Şurada görmüş olduğunuz ilk gerçek, bakın ilmek kaydırmadan şu şekilde giriyorum. Ve ipin çıktığı noktadan buradan arkaya geçiyorum. Böylelikle ağız kısmında bakın hiç belli olmayacak şekilde ilmek kaydırmamızı yapmış olduk. Hemen şöyle sık iğnelerimin arasından yatayda ilerliyorum. Evet, fazlasını kesiyorum. Evet, çantamızın ağız kısmı bakın son derece düzgün bir şekilde, iki tarafına da bakalım. Bu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşmış olduk. Şimdi hemen dilerseniz sapımızı örmeye başlayalım. Şimdi dikmek için biraz pay bırakıyorum. Sapımızı dikerken kullanmak için. Ve tuttum. Bakın bir tane çektim. Bir tane daha çektim ve bunu sıkıştırdım. Bu benim ilk sık iğnem. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. 7.'yi de çekiyorum ve dönüyorum ilmeklerimin arkasına. Buraya şimdi 6 tane sık iğnem olacak. İki, 3,
4, 5, 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Devam ediyorum sık iğnelerime. Altı tane sık iğneyi bu şekilde git gel 4 sıra örüyorum. Bakın 5. ve görüyorsunuz sıra sonundaki 6. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum. Bakın en başa şöyle artık spirale döneceğiz. En baştakinin tepesine bir sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlıyorum. Bir sonrakine. Bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlıyorum. Sonrakine. Bir zincir çekiyorum. Artık zincirdeyim bakın. Bir zincir çekiyorum. Girdim gene buraya. Tel çekti. Bir zincir çekiyorum. Girdim. Bir zincir çekiyorum ve geliyorum artık. Bakın ne oldu buraya? 3 tane sık iğne denk gelmiş oldu. Döndüm. İlk sık iğnenin hemen yanındaki zincir boşluğuna giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın sık iğnelerin arasındaki zincir boşluğuna giriyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane sık iğnenin arasındaki zincir boşluğuna giriyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 sık iğnenin arasındaki zincir boşluğuna. Bir zincir çekiyorum. 2 sık iğnenin arasındaki zincir boşluğuna. Şimdi bu şekilde istediğimiz büyüklüğe, yani 56 santim yaptım ben. O büyüklüğe gelene kadar döne döne gideceğiz. Hep zincir boşluğuna giriyoruz. 2 tane sık iğnenin arası. Şimdi küçük olduğu için elimde tutmaya zorlanıyorum ama sonra artık bir müddet sonra çok rahat yolunu bulacak. Çok seri bir şekilde örebileceksiniz. Çok hızlı bitiyor bu sap. Ben de o yüzden sıkça kullanıyorum. Hem şöyle kalın bile yapsanız bu sapı, biliyorsunuz içine dolgu malzemesi koyulmadığı zaman kırılma yapıyor bu tarz silindir saplar. Ama bu örnekle ördüğünüzde kalın bile yapsanız hiçbir kırılma yaşanmıyor. Daha böyle hani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani boruların arasında böyle açma kapama şeyleri olur da onlar daha böyle esnek, kıvrımlıdır ya. Bu da aynı şekilde. Bakın hiçbir şekilde böyle katlanıp, diğerleri şöyle olur. Elimde varsa hemen bir tane göstereyim. Bakın diğer örülmüş, sık iğneyle örülmüş saplarda içini doldurmadığınızda bakın böyle kırılmalar olur. Yassılaşmalar olur. Bunun içine doldurursanız bu böyle dümdüz silindir şeklinde durur. Yoksa bu şekilde yassılaşmalar, kıvrılmalar görebilirsiniz. Ama bu sapta bu olay yaşanmaz. Bu daha böyle yılan gibi gerçekten. Bakın hortum gibi hiçbir şekilde içine destek istemez. İçinde herhangi bir şey istemez. Çok daha
kullanışlı ve örümü de bir o kadar kolay bir sap diyebilirim bu sap için. Yani zamandan diğer türlü sık iğne ile şöyle söyleyeyim size, bir sapını öreceğiniz sürede bu sapla çok rahat 2 taneyi örüyorsunuz. Hatta üstüne zamanınız bile kalabilir. Zincir çekmeyi unutmuşum arada. Bir zincir, zincir boşluğuna. Bir zincir, zincir boşluğuna. Çünkü yükseklik olarak da daha çabuk ilerliyor. En olarak da daha az sık iğne ile ilerliyorsunuz. Bu yüzden de çok seri bir şekilde sapınız bitmiş oluyor. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Hep bir zincir, bir sık iğne. Sık iğnelerimiz zincir boşluğuna. Bakın tekrar gösteriyorum yerini. Burada bir sık iğne, burada bir sık iğne. Bu iki sık iğnenin arasındaki şuradaki zincir boşluğuna giriyoruz her seferinde. Bu da sapımızın dediğim gibi çok daha elastik olmasını sağlıyor. Şimdi 56 santim olana kadar örüp geleyim. Ondan sonra nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Evet, şimdi geldim. Bakın artık istediğim boya ulaştım. Şimdi şu şekilde bakın buradaki dikme payının aynısını buraya da oluşturacağım. Ne yapıyorum? Şimdi devam ederken bakın artık durmam gereken noktada hiçbir şey yapmıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bakın en son yaptığım sık iğnenin tepesine bir tane ara zincir boşluğuna, bir tane yine sık iğnenin üstüne, bir tane zincir boşluğuna, bir tane sık iğnenin üstüne, bir tane zincir boşluğuna. Böylelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş oldu. Şimdi 6 tane yaptıktan sonra tekrar zincir çekiyorum, tekrar dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Sonuncu. Son sıradayız. 4 sıra yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 6.'ya da girdim. Yaptım. Yine bunu da dikmek için her zamanki gibi ip bırakıyorum ve kesiyorum. Şimdi artık saplarımızı dikme aşamasına geçeceğiz. Bakın görüyorsunuz yine gayet güzel silindirik bir sapımız olmuş oldu. Evet, şimdi saplarımızın 3 tanesini diktim. Şimdi dördüncüsünü göstereceğim. Bakın saplarımıza aynı zamanda çıt çıtlarımızı da monte ettik. Hani bir taşla iki kuş dediğimiz olay bu. Hem böylelikle sapımızı dikmiş oluyoruz hem de saplarımıza çıt çıtlarımızı monte etmiş oluyoruz. Bakın şöyle gösteriyorum. Bu hazırlamış olduğumuz 6 sık iğneden oluşan kısma bu şekilde görüyorsunuz, takıyoruz çıt çıtımızı ve sonrasında buraya dikiyoruz. Şimdi nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Bakın burada da aynı şekilde şu ilk bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemiz vardı. Bu 6.'nın tepesinden giriyorum. Nereye denk getirdim? Bakın tam ortada 1, 2, 3, 4. Bunu tam şuradaki bakın 2 tane motifin arasına yapıyorum. Tam arasına ve aralarında ne olmuş oluyor? Şöyle 1, 2, 3, 4 tane motif olmuş oluyor bu sayede.
Şuradan bakın 1, 2, 3. sıra. 3. sıradan dikiyoruz ve ne dedim? Tam ikisinin ortasına dikiyoruz. Şimdi burada yatayda ilerlerken gözükmemesi için nasıl gideceğiz? Bakın burada sık iğnemiz var. Görüyorsunuz. Bu sık iğnenin içinden geçiyoruz. Görüyorsunuz. Böylelikle gözükmemiş oluyor. Şimdi hemen buradan giriyorum. Altta da ikinci sık iğneden çıkıyorum. Şimdi çevireceğim, göstereceğim size. Bakın burada da ikinci sık iğneden çıkıyorum. Hemen yanındakinden giriyorum. Burada da yanındaki, bakın altta da yanındaki sık iğneden giriyorum. Çıktım burada. Bir yana geçerken yine bakın bu sık iğneden faydalanıyorum. Böylelikle gözükmemiş oluyor dikişim. Sonra tekrardan bir sonraki sık iğneden giriyorum. Altta da bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Bu şekilde bakın ilerliyoruz. Yine bir yanındaki sık iğnenin içinden geçip, pardon yanlış yerden çıkmışım, hemen onu düzeltmem lazım. Evet. Hemen yanından tekrardan arkaya bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Bakın artık sonuncu yerdeyiz. Bu sonuncuyu tekrardan bakın aynı yerden tekrardan çıkarak köşeyi bu şekilde buraya sabitlemiş oluyorum. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz artık. Dümdüz yukarı gidiyoruz. Yukarı giderken direkt üstten gidebiliriz. Herhangi bir şekilde yeri belli olmuyor. Bakın hemen bir üste çıktım. Burada da bir üst sıradaki sık iğne kısmından. Bakın burada hemen bir üste geçtim. Burada da hemen bir üste geçtim. Yani böyle sırayla ilerliyoruz. Burada bir üste. Hemen burada da bir üste. Burada bir üste. Burada da bir üste. Bakın böyle sıralı bir şekilde gittiğimiz için son derece düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi yine ne yapacağım? Şöyle dönelim. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyeceğim için bakın şimdi de buradaki ne yapıyorum? Şu görmüş olduğunuz ilmeğin içinden geçiyorum. Geçtim. Girdim arkaya. Hemen bir yanındaki. Arkadan takip ediyorum bakın. Döndüm buradan. Bir yanındaki. Buradan da bir yanındaki. Şurayı şimdi halledeceğim. Buradan pardon. Ön taraflarda ne yapıyoruz? Bu şekilde sık iğnenin içinden geçiyoruz. Kontrol ettim hemen bir yanı. Buradan geçtim hemen bir yanı. Bakın böylelikle çantamızın ağız kısmını hiç gözükmeyecek şekilde dikmiş oluyoruz. Hemen bir yanındakinden tekrar girdim. Geçtim arkaya. Bir yanından çıktım. Şu ipin ucunu da kesmemiştim. Onu da bir keseyim fazlasını, ondan bir kurtulalım.
Şimdi tekrardan şöyle döndüreyim. İnanın normalde çok basit işler ama şimdi artık ağız kısmına geçiyorum. Şimdi ağız kısmına geçerken bakın şuradaki şu tepeleri kullanıyoruz. Burayı kullanıyoruz. Buradan çıkıyorum ve bakın buradaki yapmış olduğum sık iğnelerin bacakları var. Oralardan geçeceğim. Ama ilk olarak şu zincir boşluğundan geçiyorum. Şu şekilde yine şu tepeye giriyorum. Evet. Sonrasında bakın şöyle yatayda sık iğneden giriyorum. Sonrasında hemen önündeki yine sık iğnenin tepesinden geçtim. Bir yanından geliyorum. Böylelikle hiç belli olmuyor. Bakın dikişlerim de gözükmüyor. Hemen bakın bir yanındaki. Hemen buradan da bir yanındaki. Buradan da bir yanındaki. Geldim. Buradan bu tarafa doğru geçtim. Ve buradan kendimi aşağıya sık iğnelerin arasına attım. Bakın. Görüyorsunuz. Ne kadar böyle jilet gibi birleştirdik ağız kısmını. Şimdi benim burada dikemediğim şu kısım kaldı. Görüyorsunuz. İpimi oraya geçirmem lazım. İpimi oraya nasıl geçiriyorum? Hemen geliyorum buradan. Şimdi buradan bir tur geçmiştik. Bir daha oradan geçmeyelim. Kendimizi bir alt sıraya alalım şöyle. Bakın sık iğnelerimin arasından bu tarafa geçiyorum. İşte her ne kadar çoğu kişi bu aşamaya geldiğinde ya tamam diyor ya dikiş yani ne olabilir ki? Ama işte öyle olmuyor. Hani bazen güzel şeyler böyle küçük ayrıntılarda saklı oluyor. Önemli olan kısım bütün kusurlarımızı, her şeyimizi gizleyebilmekte. Bu şekilde yaptığımızda kimse sizin bunu nasıl diktiğinizi anlayamayacak. Şimdi aşağıya doğru artık bu tarafımı da ne yapmış oluyorum? Dikmiş oluyorum. Evet. Bakın köşeye gelmiş oldum bu şekilde. Şimdi burada artık şöyle birini bir tarafa gideceğim. Şimdi aynı şekilde bir de bu tarafa doğru gizleyeceğiz. Böylelikle aynı yerden ipimizi 2 kere geçirmemiş olacağız. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde hem sap hem de çıt çıtlarımızı yapmış olduk. Görüyorsunuz. Son derece düzgün bir şekilde çantamızı ağız kısmını tamamlamış olduk. Evet, finaldeyiz. Şimdi şöyle bakın elimde çıt çıtlarım vardı benim.
Bunlar isterseniz çanta ağızlarına, isterseniz böyle çanta kenarlarına takılabilecek çıt çıtlar. Hazır deri çıt çıtlar. Bizim yok, ne yapabiliriz? Siz onun yerine normal mıknatıslı çıt çıt da, bakın şu katlama bölgesine mıknatıslı çıt çıt da dikerek buralarını bu şekilde katlama yapabilirsiniz. Şimdi bunu niye yaptım? Büyük bir çanta yaptık biliyorsunuz ve bu büyük çantamızı dilediğimizde kol çantası gibi de kullanalım istedim. Bu çıt çıtlarını taktığımızda bu şekilde ağız formu küçüldüğü için tam bir kol çantası gibi görünüyor. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz içine kocaman dikdörtgen bir videolarda ve fotoğraflarda çantalı küçük gibi gözükse de içine kocaman bakın böyle bir kırlent koydum. Şöyle uzun dikdörtgen kırlentlerden. Gerçekten iç hacmi çok güzel. Ben astar çalışmayacağım. Astarsız yapmayı tercih ettim. İsteğe bağlı olarak elbette ki astarlanabilir. Dikme konusunda şöyle söyleyeyim size. Sadece nerelere diktiğimi söyleyeceğim. Normal naylon ip dediğimiz iple diktim ben bunları. Deliklerimiz bakın inceydi. Bu şekilde hazırdı delikleri. Ben sadece diktim. Nereye dikiyoruz? Hemen onu göstermek istiyorum. Sapamızı diktiğimiz bakın yer hatırlarsanız şu iki motifin arasıydı. Bu motif değil. Diğer yanındaki motifin 1, 2, 3 diye düşünürseniz şu birincinin hizasına kenardakini diktim. Yani bunu sınır olarak kabul edebilirsiniz. Bu şekilde tam uygun geldi. Şöyle açarak da gösterirsem tam olarak yerini. Bakın şöyle tuttuğunuzda yanlara denk gelen 3 tane motifimiz vardı hatırlarsanız. Bu 3 motiften sonra 1, 2. İkinci motifin tepesinden itibaren taktım. Eğer siz de bu çıt çıtlardan kullanıyorsanız çantalarınızın kenarlarını bu şekilde kolaylıkla katlayabilirsiniz. Çok pratik ve aynı zamanda da çantanın kenarında şık bir görüntü vermiş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu çantayı benimle buraya kadar severek örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup gönderilerimi, yayınladığım videoları beğenip yorumlarınıza destek olursanız çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz bildirimler size otomatik olarak gelecektir. Yani ben çanta yüklediğim anda size bildirim olarak gelecektir. Bu sayede de ben görmedim, kaçırmışım bu videoyu deme şansınız da olmaz. Hemen haberiniz olur diyorum ve bir başka videoda daha, bir başka güzel çantayla daha karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.